bir ismin ağırlığı nedir? Conrad Hilton için bu isim Teksas'ın kavurucu tozunda yoğrulmuş, alın teri ve demir disiplinle kazanılmış bir ömür demekti. Aradan 70 yıl geçtiğinde torununun torunu Paris için aynı isim bambaşka bir anlam taşıyordu. Her gece patlayan bir paparazzi flaşı, her sahne, her görünüm milyonlarca dolar ediyordu. Ama bu hikaye sadece şımarık bir varis masalı değil. Bu bir savaşın hikayesi. Bir yanda imparatorluk kuran bir adam, diğer yanda ise küresel bir ikon haline gelen bir kadın. İkisi de aynı soyadını taşıyor fakat adlarının ruhu için amansız bir mücadele veriyordu. Ve bu savaşın tam ortasında bir adam vardı. Baron Hilton. O ailesinin mirasını korumaya ant içmişti. Ama önünde imkansız bir seçim belirdi. Ya dedesinden kalan mirasın modern şöhret ateşinde yanıp kül olmasına seyirci kalacak ya da kendi elleriyle başka bir yangın başlatacaktı. Baron Hilton sonunda torununu 4,5 milyar dolarlık servetten mahrum bırakarak hayatının en acımasız hamlesini yaptı. Bu sadece bir miras kavgası değildi. Bu kendi soyadını fethetme savaşıydı. Fakat Hilton ailesinin uğruna savaştığı mirası anlamak için Conrad'ın geldiği dünyayı görmek gerekir. Conrad Hilton, Rockefeller'ın ve Carnegie'nin ihtişamlı Amerika'sında doğmadı. O, 1887 yılında New Mexico'nun San Antonio kasabasında dünyaya geldi. O dönemde burası henüz bir eyalet bile değildi. Doğu'nun büyük sanayi patlamaları, telgraf tellerinden gelen uzak bir uğultudan ibaretti. İç savaş, sadece tarih kitaplarının sayfalarında değil, kasabadan geçen insanların yüzlerindeki taze yaralarda yaşıyordu. Amerikan sınırının kapanışı ise bir hükümet duyurusu değil, boğazı sıkan bir ilmek gibiydi. Erkeklerin önünde tek bir soru vardı. Uyum sağla ya da yok ol. Conrad'ın babası Augustus Gus Hilton, işte böyle bir dünyada ayakta kalmaya çalıştı. O bir uzman değildi, o bir hayatta kalandı. Norveç'ten göç etmişti. Okyanusları aşanların saf umudunu ve tükenmez dayanıklılığını yansıtan bir adamdı. Bir yandan dükkanında yiyecekten kömüre kadar her şeyi satıyor, diğer yandan fırsatı görünce evini küçük bir otele dönüştürüyordu. Ve oğluna sınırın en temel dersini öğretiyordu. İnsanlar hareket ettiği sürece dinlenmek için bir ayı bir yere her zaman ihtiyaç duyar. Conrad Hilton'ın annesi Mary Genevieve Lofers, babasının ham ticari enerjisine karşı adeta bir denge unsuru gibiydi. Alman kökenli, derin inançlı bir Katolik olan Mary, ailenin ahlaki ve manevi çıpasıydı. Gus yeni anlaşmaların peşinde koşarken Mary 8 çocuklu büyük bir haneyi yönetiyor. Evin düzenini titizlikle koruyor, çocuklarına ise inançla çalışma azmini harmanlayan güçlü bir disiplin aşılıyordu. Her gün evdeki işleri bir ritüel gibi yönetiyor, en küçük görevin bile özensiz yapılmaması gerektiğini öğretiyordu. Onun için işin büyüğü küçüğü yoktu. Her iş kutsal, her emek anlamlıydı. Çocuklarının kulaklarında yankılanan nasihatlerinden biri ise genç Conrad'ın hayatına damgasını vurdu. Dua et ve sıkı çalış. Basit görünen bu cümle hem manevi bir pusula hem de pragmatik bir yaşam rehberi oldu. Conrad Hilton ömrü boyunca bu iki ilkenin birleşimini sırtında taşıyacaktı. Bu ortamda büyümek, Conrad Hilton için adeta iş dünyasında verilen bir ustalık dersiydi. Hilton ailesinin evi sessiz bir yuva olmaktan çok uzaktı. Burası ticaretin kalbinin attığı bir merkezdi. Conrad ve kardeşleri yalnızca ev işlerine yardım etmiyordu. Doğrudan işin içindeydiler. Henüz 10 yaşındayken Conrad babasının dükkanında çalışmaya başladı. Zeminleri süpürüyor, rafları dolduruyor, müşteri ihtiyaçlarını öğreniyordu. Orada yalnızca malların yerini değil, arz ve talebin temel kurallarını da keşfetti.
Alın teriyle kazanılan bir doların gerçek değerini, müşterinin gözündeki ihtiyacı okumayı ve güvenin ticaretteki önemini bizzat yaşayarak öğrendi. Ama onun için asıl ders demiryolunun Socorro'yu es geçmesiyle geldi. Kasabanın işleri bir anda durma noktasına gelmişti. Çoğu insan umutsuzluğa kapılırken Conrad'ın babası Gus pes etmedi. Çözümü kendi evinde buldu. Büyük evlerinin bir bölümünü hala geçen tüccarlar ve yolcular için 5 odalı küçük bir otele dönüştürdü. İşte Conrad'ın konukseverlik dünyasıyla ilk karşılaşması böyle oldu. Basit bir temiz yatak ve sıcak bir yemeğin yorgun bir gezgin için nasıl bir can simidi olduğunu gördü. Ve daha önemlisi, bu hizmetin ailesi için güvenilir bir gelir kaynağına dönüştüğünü fark etti. O gün öğrendiği ders ömür boyu aklında kaldı. İnsanlar hareket halinde olduğu sürece dinlenmek için bir yere daima ihtiyaç duyacak. Conrad Hilton'un eğitimi babasınınki gibi doğaçlama değil, çok daha disiplinliydi. Goss Askeri Enstitüsü'ne, ardından New Mexico Askeri Enstitüsü'ne gitti. Burada sadece üniforma giymeyi değil, hayatı yönetmeyi öğrendi. Emir komuta zinciri içinde düşünmek, adamlarını yönlendirmek ve stratejik kararlar almak. Bunlar ileride dev bir imparatorluğun temellerini atacaktı. Bu askeri düzen onun karakterini bileyleyen bir çelik gibiydi. Her sabah güne görev duygusuyla başlıyor, plan yapmadan adım atmıyordu. Disiplin artık onun doğası haline gelmişti. Ama tüm bu eğitimlere rağmen ailesinin işinin çağrısı daha güçlüydü. Santa Fe'de, bugünkü adıyla Santa Fe University of Art and Design olan okulda kısa bir süre geçirdi. Fakat oradan döndüğünde o artık sadece babasının oğlu değildi. Kendi fikirleri, kendi hayalleri olan genç bir adamdı. Yine de Conrad'ın hırsı bir kasaba dükkanının duvarlarıyla sınırlı kalamazdı. Daha büyük bir sahneye adım attı. Siyasete. New Mexico Eyalet Meclisi'nde 2 dönem temsilcilik yaptı. Bu dönem onun için bir sınav gibiydi. Halkla konuşmayı, insanları ikna etmeyi, pazarlık yapmayı öğrendi. Ancak kısa süre sonra fark etti ki hükümetin ağır işleyen dişlileri onun hızına ayak uyduramıyordu. Toplantılar, oyalamalar, bitmek bilmeyen uzlaşmalar. Conrad için bunlar vakit kaybıydı. Çünkü o bir bürokrat değil, bir eylem adamıydı. Onun dünyasında fikirler kağıt üzerinde kalmazdı. İnşa edilirdi, somutlaşırdı, büyürdü. Conrad Hilton, genç yaşta girişimciliğin bir adım ötesine geçti. New Mexico State Bank of San Antonio'yu kurdu. Bu, onun finans dünyasına attığı ilk ciddi adımdı. Artık parayı elleriyle kazanmanın ötesinde, parayı kendisi için çalıştırmayı öğreniyordu. Sermayenin gücünü hesapların diliyle değil, sahadaki etkisiyle anlamaya başlamıştı. Fakat kader, her zaman olduğu gibi beklenmedik bir sayfa çevirdi. Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Conrad Hilton tereddüt etmeden Amerika Birleşik Devletleri ordusuna katıldı ve Fransa'ya gönderildi. Ön saflarda savaşmadı ama belki de daha zor bir görev üstlendi. Lojistik. 10 binlerce askerin barınması, beslenmesi, taşınması. Devasa bir organizasyonun dişlileri arasında yer aldı. Orada düzenin gücünü, planlamanın önemini ve kaynak yönetiminin hayatta kalmakla eşdeğer olduğunu öğrendi. Savaş ufkunu genişletmişti. Artık dünyayı yalnızca kendi kasabasının sınırlarından görmüyordu. Ama eve dönüşü bir zafer yürüyüşü değil, ağır bir yasla karışık bir dönüş olacaktı. Çünkü o yokken babası Gus Hilton bir araba kazasında hayatını kaybetmişti. Conrad eve döndüğünde artık farklı bir adamdı. Artık bir oğul değil, ailesinin sorumluluğunu taşıyan bir liderdi. Babasından kalan mirasın yalnızca mallardan değil, bir adın, bir onurun yükünden oluştuğunu biliyordu. Cebinde sadece 5.000 dolar vardı. Ama o para bir başlangıçtan çok daha fazlasıydı. Çünkü Conrad Hilton artık küçük bir kasaba tüccarı olmak istemiyordu. O, insanların konaklama biçimini tamamen değiştirecek bir imparatorluk kurmak istiyordu. Cebinde yalnızca 5.000 dolar vardı. Ama Conrad Hilton'un gözleri artık ufka, Teksas'a dikilmişti. Neden Teksas mı? Çünkü 1919'da Teksas adeta bir fırtınanın merkezindeydi.
Petrol fışkırıyor, toprak zenginlik kusuyordu. Amerikan ekonomisini kökten değiştiren bir enerji devrimi yaşanıyordu. Ranger, Breckenridge, Cisco. Bu kasabalar bir gecede servet hayaliyle dolup taşan insanlarla tıklım tıklım doluydu. Her biri, belki bu kez benim sıram diyen vahşi petrol arayıcıları, spekülatörler, tüccarlar ve hayalperestlerle dolu küçük altın madenleri gibiydi. Hilton'un planı basitti. O bir bankacıydı. O halde bu patlamayı finanse edecekti. Cisco'ya vardığında toz bulutları arasında yükselen petrol kuleleri gökyüzünü deliyordu. Sokaklar çamurla, gürültüyle ve parayla kaplıydı. Hilton yerel bankaya gitti. Bir anlaşma yapmaya hazırdı. Ama banka sahibi karşısındaki genç adamın gözlerindeki parıltıyı gördü ve fiyatı her dakika biraz daha yükseltti. Conrad, içindeki sabır zinciri koptu. Yüzündeki gülümseme kayboldu. Birkaç kelime bile etmeden bankadan çıktı. Hayal kırıklığı içinde konakladığı yere, Mobley Hotel'e geri döndü. Otel, kasabanın kaotik büyümesinin altında ezilmiş, solgun bir 2 katlı tuğla binaydı. Lobiye adımını attığında, sanki başka bir dünyaya girmiş gibiydi. Hava puro dumanıyla doluydu. Gaz lambaları solgun ışıklar saçıyor, kalabalığın uğultusu duvarları titretiyordu. Yorgun adamlar, yüzleri petrol karasıyla kaplı, bir yatak bulmak için neredeyse kavga ediyorlardı. Bir yatak. Sadece 8 saatlik bir uyku. Sonra yerini bir başkasına bırakmak üzere. Otelin sahibi Henry Mobley, Conrad'a dönüp "Yer yok," dedi. Sonra ekledi. "Yatakları 8 saatlik vardiyalarla kiralıyorum. Biri kalkıyor, diğeri aynı yatağa giriyor." Birçok insan için bu sadece kargaşanın bir sahnesiydi. Ama Conrad Hilton için bir vahiydi. O an bir şeyin farkına vardı. Burada yorgunluk değil, fırsat vardı. Kir ve gürültünün ötesine baktı ve talebin ham, inkar edilemez gücünü gördü. Bir anda bankayı unuttu. Mobley'nin yorgun yüzüne baktı ve tarihin akışını değiştirecek o cümleyi kurdu. "Bu yeri ne kadara satarsın?" Henry Mobley, petrol sahalarının cazibesine kapılmış bir adamdı. Otel işletmek onun için ikinci plandaydı. Asıl hedefi bir an önce nakde geçip petrol kiralamalarına yatırım yapmaktı. Bu yüzden Conrad Hilton'un teklifine hemen kulak verdi. $40.000, dedi. Bu o dönem için devasa bir meblağdı. Conrad'ın cebindeki $5.000'ın tam 8 katı. Ama Hilton geri adım atmadı. Kararlılığı yüzünden okunuyordu. O an aklında tek bir düşünce vardı. Bu bina benim kaderim olacak. Hemen arkadaşlarına ve tanıdık yatırımcılara telgraflar gönderdi. Her satırında aynı tutku, aynı güven vardı ve sadece birkaç gün içinde imkansız gibi görünen anlaşma tamamlandı. 1919 yılında 31 yaşındaki Conrad Hilton artık Teksas'ın Cisco kasabasındaki 40 odalı Mobley Hotel'in sahibiydi. Bu sadece bir bina değildi. Bu bir imparatorluğun ilk tuğlalarıydı. Tozun, gürültünün ve fırsatın içinde yükselen bir köşe taşıydı. İleride skandallarla, servetle ve şöhretle sınanacak bir mirasın başlangıcı. Conrad Hilton, Mobley'i sadece satın almadı. Onu yeniden icat etti. İlk ilkesi basitti. Ama o dönem için devrim niteliğindeydi. Alanı maksimize et, kârı maksimize et. Lobide yatak bekleyen yorgun adamlarla dolu alanlara baktı. Kullanılmayan her köşeyi, her masayı, her boş odayı bir fırsat olarak gördü. Günde birkaç saat kullanılan büyük yemek salonunu hemen kaldırdı. Yerine daha fazla yatak yerleştirdi. Giriş işlemleri yavaş mıydı? Resepsiyonu yeniden düzenledi. Süreci hızlandırdı. Misafirlerin neye ihtiyacı olduğunu anlamak için gözlem yaptı. Gazeteye, jilete, tıraş kitine ihtiyaç duyan yolcular için küçük bir stand kurdu. Her detay yeni bir gelir kapısıydı. Ama onun yaklaşımı sadece verimlilikle sınırlı değildi. Annesinin öğrettiği hizmetin kutsallığı ve babasının girişimci sezgileri hala onun içindeydi. Konukseverliğin sıcaklığı dediği şeye inanıyordu. Personeline tek bir kural koydu. Her misafiri gülümseyerek karşılayın. İsmini hatırlayın.
Ve bu toz, petrol ve kaos kasabasında bile ona evindeymiş hissi verin. Temizlik konusunda takıntılıydı. Çünkü çamurla kaplı bir kasabada temiz bir oda sadece bir hizmet değil, bir sığınaktı. Conrad Hilton bir otelin insanlara sadece uyku satmadığını, onlara deneyim sunduğunu fark etti. Ve o deneyimin sadakat yarattığını biliyordu. Sonuç mu? Mobley Hotel kısa sürede patlama yaşadı. Gelirler arttı, odalar günün her saati doluydu. Hilton yatırımcılarını bir yıl içinde ödedi. Artık o sadece küçük kasabalı bir bankacı değildi. O otelciliği yeniden tanımlayacak bir vizyonerdi. Cisco'daki başarı bir tesadüf değildi. Conrad Hilton bir sır keşfetmişti. Bir formül. Ve şimdi o formülü çoğaltmaya hazırdı. Mobley Hotel'den kazandığı parayla 1920'de Fort Worth'ta yeni bir otel satın aldı. Ardından Dallas'ta bir tane daha. Sonra bir tane daha. Artık durdurulamaz bir güç gibiydi. Her tuğla, her yatak, her tabela aynı hayali büyütüyordu. Hilton adının Amerika'nın dört bir yanında kalite ve güvenin sembolü olması. 1925 yılı geldiğinde o hayalete kemiğe büründü. Conrad Hilton, Dallas Hilton'ın kapılarını açtı. Kendi adını taşıyan, yerden inşa ettiği ilk otel. Gökyüzüne uzanan yüksek katlı binasıyla o sadece bir yapı değil, modernliğin ve hırsın somut simgesiydi. Artık Conrad Hilton bir otel sahibi değil, bir otelciydi. Bir marka yaratıcısıydı. Kükreyen 20'ler. Amerika'nın altın çağıydı. Borsalar tırmanıyor, müzik hiç susmuyordu. Her şey mümkün görünüyordu. Ve bu sınırsız iyimserliğin ortasında Conrad Hilton, zenginliğin yeni yüzü haline geldi. Bir Teksas milyoneriydi artık. Kendi emeğiyle, kendi vizyonuyla yükselen bir imparator. Ama sonra bir sabah müzik sustu. 1929'un sonbaharında Wall Street çöktü. Borsa bir gecede yerle bir oldu. Ulus tarihin en karanlık ekonomik fırtınasına, büyük buhrana sürüklendi. Bankalar bir kapanıyor, fabrikalar sessizliğe gömülüyor, milyonlarca insan işini kaybediyordu. Ve seyahat eden kimse kalmamıştı. Oteller boştu. Lüks artık bir ihtiyaç değil, bir yük haline gelmişti. Conrad Hilton'ın hızla büyüyen imparatorluğu o ana kadar krediyle yükselmişti. Ve şimdi aynı krediler zincir gibi boynuna dolanıyordu. Bir zamanlar gururla büyüttüğü oteller artık iflasın eşiğindeydi. Her şeyini kaybetmek üzereydi. Ama işte bu onu efsaneye dönüştürecek sınavdı. Çünkü Conrad Hilton için her kriz yeniden doğuşun fırsatıydı. Ve bu kez onu sınayan ateş bir serveti değil bir karakteri şekillendirecekti. Birkaç otelini kaybetti. Bir zamanlar milyonlarla ölçülen serveti bir anda buhar olup uçtu. Bir noktada öyle yoksullaştı ki kaldığı otellerden birinde çalışan bir kapı görevlisi bahşişlerinden biriktirdiği parayı Conrad'a uzattı. Yemek ve giysi alması içindi. O an, koca bir imparatorluğu yönetmiş bir adam için kaybettiği binalardan bile ağırdı. Çevresindeki çoğu insan pes etti. İflas edenler, her şeyini yitirenler, umudunu kaybedenler. Ama Conrad Hilton, New Mexico'nun sert topraklarında öğrendiği o dayanıklılığı hatırladı. Askeri okulda kazandığı disiplini hatırladı. Ve tek bir şeye karar verdi. Teslim olmak yok, kalan gücüyle savaştı. Bankalarla kredilerini yeniden müzakere etti, harcamaları kesti, geceleri otellerin koridorlarında yürüyerek fikirler üretti. Artık sahip olmadığı otelleri bile yönetmeye başladı. Yalnızca ayakta kalmak, adını yaşatmak ve küçük de olsa gelir elde edebilmek için. Bu süreçte kendine yeni bir yaşam felsefesi yarattı. Adını altın aramak koydu. Çünkü ona göre en karanlık zamanlarda bile kazmaya cesaretin varsa bir yerlerde altın bulunabilirdi. Her otelde, her odada, her ayrıntıda tasarruf ya da kazanç yaratmanın yollarını aradı. Bu alışkanlığı yüzünden ona kaydıraklı han sahibi lakabını taktılar. Çünkü sürekli bir şeyleri yeniden düzenliyor, verimliliği artırmak için çabalıyordu. Ve Hilton'un bir sözü o dönemin özeti gibiydi. Başarı eyleme bağlıdır.
Başarılı insanlar hareket etmeyi asla bırakmaz. Hatalar yaparlar ama asla pes etmezler. Bu azim sonunda karşılığını verdi. 1930'ların ortalarına gelindiğinde ekonomi yeniden nefes almaya başladı ve Conrad Hilton yeniden doğmaya hazırdı. Sadece ayakta kalmamıştı, savaşarak güçlenmişti. Kaybettiği otelleri, orijinal değerlerinin bir kısmına geri satın almaya başladı. Pes eden sahiplerin elinden başka mülkler de topladı. 1938'de Texas dışına adım attı. San Francisco'daki Sir Francis Drake Hotel artık ona aitti. Bu onun için bir dönüm noktasıydı. Artık sadece bölgesel bir oyuncu değil, ulusal bir güçtü. Derken dünya yeniden savaşa sürüklendi. İkinci Dünya Savaşı, otel endüstrisine beklenmedik bir canlılık getirdi. Askeri seyahatler, üretim sektörünün genişlemesi, orduların hareketi. Hilton'un otelleri dolup taşıyordu. İmparatorluğu yeniden büyüyordu. 1942'de Conrad Hilton, merkezini Beverly Hills, Kaliforniya'ya taşıdı. Bu, onun için sadece bir adres değişikliği değildi. Bu, ulusal hırsının açık bir ilanıydı. Ve bir yıl sonra o büyük hedefe ulaştı. Artık New York'tan Kaliforniya'ya kadar uzanan, kıyıdan kıyıya bir Hilton zinciri vardı. Bu zincirin tacına yerleştirdiği mücevher ise Chicago'da parlıyordu. Dünyanın en büyük oteli, Stevens Hotel. Tam 3000 odalı devasa bir yapı. Conrad Hilton o binayı satın aldı, tabelayı değiştirdi ve tek bir isim yazdı. Hilton. Artık o isim sadece bir adamı değil, bir efsaneyi temsil ediyordu. En büyük ve en iyi artık aynı kelimeyle anılıyordu. Hilton. Ama Hilton'un tacı henüz tamamlanmamıştı. Ona göre bir imparatorluğun gerçekten taç giymesi için tek bir bina eksikti. Waldorf Astoria. Yıllardır bu otelin hayalini kuruyordu. New York'un kalbindeki o devasa yapı sadece bir otel değildi. O lüksün simgesi, yüksek toplumun ta kendisiydi. Bir insan Waldorf'un sahibi olduğunda sadece varlıklı değil, var sayılırdı. Conrad Hilton defalarca denedi. Her seferinde reddedildi. Ama pes etmedi. Sabırla, kararlılıkla yıllarca bekledi. Ve sonunda 1949 yılında karmaşık ama ustaca yürütülmüş bir dizi müzakereden sonra Waldorf Astoria'nın kontrolünü eline geçirdi. O an sembolikti. New Mexico'nun tozlu kasabalarından gelen o genç adam şimdi Park Avenue'nun en görkemli otelinin sahibiydi. Gerçek anlamda zirveye ulaşmıştı. Savaş sonrası Amerika değişiyordu. Hava yolculuğu artık sadece zenginlerin lüksü değil, herkesin erişebileceği bir yenilikti. Yeni bir çağ başlıyordu. Hareketin, seyahatin, keşfetmenin çağı. Ve Conrad Hilton bu dalgayı herkesten önce gördü. 1949'da Porto Rico'da Caribe Hilton'u açtı. Bu Amerika anakarası dışında açtığı ilk Hilton oteliydi. Riskli bir yatırımdı ama büyük bir başarıya dönüştü. Hilton sadece bir otel inşa etmemişti. Modern lüks tatil köyü kavramını yaratmıştı. Kısa süre sonra yeni bir fikirle daha geldi. Havalanı otelleri. Gezginlerin uçuş noktalarına yakın konforlu konaklamalara ihtiyacı olduğunu fark etti. Bu fikir seyahat dünyasını tamamen değiştirecekti. Artık Conrad Hilton'un vizyonu Amerika ile sınırlı değildi. Gözünü dünyaya dikti. Madrid, İstanbul, Berlin. Her kıtada yeni bir Hilton tabelası yükseliyordu. Yabancı hükümetler onunla ortaklık kurmak için sıraya giriyordu. Çünkü bir ülkede bir Hilton açmak artık sadece bir otel yatırımı değil, modernliğin ve küresel ticarete açıklığın simgesiydi. Conrad Hilton artık yalnızca bir otelci değildi. O resmi olmayan bir Amerikan elçisiydi. Hilton tabelası, savaş sonrası dünyanın yeni umudunun, özgüveninin ve küresel kapitalizmin parlak sembolü haline gelmişti. Conrad Hilton'un profesyonel hayatı başarıyla patlarken, kişisel hayatı çok daha fırtınalıydı. 1925'te Mary Adelaide Barron'la evlendi. 3 oğulları oldu: Nicky, Barron ve Eric. Ama yoğun iş temposu evliliğin üzerinde ağır bir gölgeydi. Hilton'un zihni hep yeni otellerde, yeni fırsatlarda, yeni anlaşmalardaydı.
Sonunda 1934'te bu evlilik sessizce sona erdi. Yıllar sonra 1942'de bu kez Hollywood'un göz kamaştırıcı dünyasına adım attı. Flamboyan ve çarpıcı aktris Za Gabor'la evlendi. Işıklar, kameralar, magazin manşetleri. Hilton bu evlilikle sadece bir kadına değil, bir şöhret fırtınasına da adım atmıştı. Ama o fırtına aşkla başladığı kadar hızlı bitti. 5 yıl sonra evlilik son buldu. Bu birliktelikten tek kızı Francesca Hilton dünyaya geldi. Hayatının ilerleyen dönemlerinde 1976'da üçüncü kez evlendi. Mary Frances Kelly ile. Ama yıllar onu artık değişmiş bir adam haline getirmişti. Artık otel zincirleri değil, miras düşünüyordu. Çocuklarıyla ilişkisi karmaşıktı. Conrad Hilton talepkar bir babaydı. Sert, disiplinli ama içten içe sevgi dolu bir adam. O da her zaman işteydi. Bu da evdeki mesafeyi derinleştiriyordu. En büyük oğlu Nicky Hilton, babasının aksine ışıltılı bir yaşamın peşindeydi. Kısa süreli ama sansasyonel Elizabeth Taylor evliliğiyle manşetlere taşındı. İkinci oğlu Baron Hilton ise babasının zekasını, sessiz kararlılığını ve vizyonunu miras aldı. Zamanla babasının doğal halefi haline geldi. Ama Conrad yaşlandıkça servetin ötesine geçti. Biriktirdiği paranın Tanrı'nın bir emaneti olduğuna inanmaya başladı ve o emaneti insanlığa geri vermek istedi. 1944'te Conrad N. Hilton Vakfı'nı kurdu. Başlangıçta küçük bir girişimdi. Ama annesinin derin Katolik inancı ve yardımseverlik anlayışıyla kök saldı. Hilton'a göre insanın elindeki zenginlik kendine ait değildi. Onu gerçekten anlamlı kılan başkalarının acısını hafifletmek için kullanılmasıydı. Bu inanç, onun son yıllarının pusulası haline geldi. Ama aynı zamanda gelecekte Hilton ailesinin içinde yıllarca sürecek bir çatışmanın da temellerini attı. Çünkü bir imparatorluk yalnızca tuğlalarla, binalarla veya servetle kurulmaz. Bir imparatorluk bir isimle, bir mirasla yaşar. Ve o miras bazen en ağır yük olur. Conrad Hilton yaşlandıkça o yük oğullarının omuzlarına doğru kaymaya başladı. Ve herkesin aklında tek bir soru vardı. Bu dev imparatorluğu kim devralacak? 3 oğlu vardı ama sadece biri babasının gölgesinde aynı ateşi taşıyordu. William Baron Hilton. Sessiz, stratejik, sabırlı. Babasının gençliğini andırıyordu. Ama Baron'ın zirveye yürüyüşü bir törenle değil bir savaşla olacaktı. Ailenin içindeki taht kavgası, mahkeme salonlarının soğuk ışıkları altında yaşanacaktı. Ve o dava, Hilton soyadını Conrad'ın hayal bile edemeyeceği biçimde yeniden tanımlayacaktı. 1927'de doğan Baron Hilton, babasının inşa ettiği dev imparatorluğun içinde dünyaya gözlerini açtı. Conrad Hilton'un aksine o, tozlu New Mexico sınırlarında değil, lüks malikanelerde zenginliğin sıcak ışıkları altında büyüdü. En iyi okullarda okudu. Servetin getirdiği her konfora sahipti. Ama onun sadece şımartılmış bir varis olduğunu düşünmek büyük bir hata olurdu. Çünkü Baron, babasının hırsını ve girişimci ruhunu damarlarında taşıyordu. Daha küçük yaşlardan itibaren o soyadının ağırlığını hissetti. Conrad Hilton'un oğlu olarak doğmuştu. Ama onun gölgesinde yaşamak istemiyordu. O sadece bir imparatorluğu devralmak değil, kendi krallığını kurmak istiyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında donanmada fotoğrafçı olarak görev yaptı. Dönüşünde herkesin beklediği gibi otel işine girmedi. Bilerek farklı bir yol seçti. Kendi izini bırakmak, kendi başarı hikayesini yazmak istiyordu. 1954'te Vita Citrus Products Company'yi kurdu. Portakal suyu konsantresi üreten bir şirket. Kısa sürede karlı hale geldi. Bu başarı, Baron'ın babasından bağımsız olarak da altına dokunan adam olduğunu kanıtladı. Ardından yönünü enerji sektörüne çevirdi. McDonald Oil Company'yi kurdu. Yine kazandı. Ama Baron Hilton'un en cesur hamlesi bambaşka bir sahada olacaktı. Profesyonel futbol. 1959'da henüz 32 yaşındayken Baron Hilton büyük bir risk aldı. Yeni kurulan Amerikan Futbol Ligi, AFL'nin 8 kurucu takımından biri olan Los Angeles Chargers'ın sahibi oldu.
Bu o dönem için çılgınca bir fikirdi. Çünkü karşısında köklü, güçlü, sarsılmaz bir dev vardı. NFL. Herkes AFL'nin birkaç yıl içinde batacağını söylüyordu. Ama Barron, babasının yıllar önce kalabalık bir Texas otelinde gördüğü o fırsat gözünü taşıyordu. Diğerlerinin kaos gördüğü yerde o potansiyel görüyordu. Barron sadece yatırımcı değildi, vizyonerdi. Takımın ikonik yıldırım çubuğu logosunu bizzat tasarladı ve dönemin en radikal fikirlerinden birini savundu. Oyuncuların sırtında isimleri yazacaktı. İzleyici, sahadaki kahramanları tanıyacaktı. Bugün sıradan görünen bu fikir o zamanlar devrim niteliğindeydi. Baron Hilton kısa sürede ligin itici gücü haline geldi. AFL'nin başkanı olarak ABC ile televizyon yayın anlaşmasını müzakere etti. Bu hamle ligin finansal olarak ayakta kalmasını sağladı. O olmasaydı AFL birkaç sezon bile dayanamazdı. Ve sonunda 1966 yılında EFL ile NFL birleşti. Ortaya çıkan dev organizasyon bugün bildiğimiz modern Super Bowl çağını başlattı. Bir spor değil bir kültür doğmuştu. Baron Hilton artık yalnızca bir iş adamı değildi. O, Amerikan profesyonel futbolunun kurucu babalarından biri olarak tarihe geçti. Tıpkı babası gibi kendi alanında bir dev olmuştu. Ama Hilton soyadını yeniden tanımlayan asıl fırtına henüz ufukta beliriyordu. Baron Hilton'un aile işinin dışında elde ettiği başarılar babasının gözünden kaçmadı. Conrad Hilton dışarıdan soğuk ve mesafeli bir baba gibi görünse de içten içe en çok başarıya saygı duyardı. Oğlunun kendi başına kurduğu işlerle gösterdiği cesaret ve disiplin ona babasının güvenini kazandırmıştı. 1954'te Conrad oğluna beklediği teklifi yaptı. "Gel, Hilton Hotels'e katıl." Baron tereddüt etmedi. Kendi kazandığı deneyimi, yeni fikirleri ve modern yaklaşımıyla aile işine adım attı. Artık sadece Hilton'un oğlu değil, Hilton markasının geleceğini şekillendiren bir isimdi. Her adımda değerini kanıtladı. Hilton zincirinin daha hızlı büyümesini sağlayacak franchise modelinin geliştirilmesinde öncü rol oynadı. Otelcilik artık yalnızca büyük şehirlerde değil, Amerika'nın dört bir yanındaki yol kenarlarında da Hilton adını taşıyabilecekti. Baron aynı zamanda yeni bir konsepti savundu. Hilton Inn. Bu lüks otellerden daha uygun fiyatlı ama aynı kalite anlayışını koruyan bir markaydı. Seyahatin hızla büyüyen orta sınıf kesimini hedefliyordu. Ve bu vizyon, Hilton markasının gerçekten küresel hale gelmesinin önünü açtı. 1966 yılına gelindiğinde Conrad Hilton oğlunun yeteneğini inkar edemedi. O yıl Baron Hilton'u Hilton Hotels Corporation'ın başkanı ve CEO'su olarak atadı. Artık baba ve oğul küresel bir imparatorluğun direksiyonundaydı. Birlikte çalıştıkları 13 yıl boyunca neredeyse kusursuz bir uyum yakaladılar. Conrad'ın deneyimiyle Baron'ın modern vizyonu birleştiğinde ortaya dünyanın en güçlü otel zincirlerinden biri çıktı. Ama yıllar geçtikçe Conrad Hilton'ın kalbi ve aklı yavaş yavaş başka bir yöne kaydı. Artık oteller değil, insanlık onun önceliğiydi. Kır saçlarının ardında gençliğinden beri inandığı o cümle yankılanıyordu. Dua et ve sıkı çalış. Conrad, son yıllarını tamamen Conrad N. Hilton Vakfı'na adadı. Servetinin büyük bölümünü bu hayır kurumuna yönlendirdi. Amacı, Tanrı'nın bana verdiğini, insanlığın acısını hafifletmek için geri vermekti. Soylu bir amaçtı ama aynı zamanda bir fitil gibiydi. Çünkü o servet yalnızca hayır işlerine değil, Hilton ailesi içinde yıllarca sürecek bir savaşa da kapı aralayacaktı. Ve sonunda 3 Ocak 1979 sabahı. Conrad Hilton 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. O gün dünya konukseverliğin babasını, endüstriyi kökten değiştiren bir vizyoneri kaybetti. Ama Hilton ailesi için o gün yasın değil, bölünmenin başlangıcıydı. Çünkü Conrad Hilton'un ardından gelen vasiyet, herkesin donup kaldığı bir gerçekle son buldu. Ve o vasiyet, Hilton hanedanı içinde onlarca yıl sürecek bir iç savaşın fitilini ateşleyecekti.
Hilton ailesi o gün bir dönemin kapanışına tanıklık etmek üzere bir araya geldi. Hepsi aynı sorunun cevabını bekliyordu. Conrad Hilton, devasa servetini, milyar dolarlık bir imparatorluğu kime bırakmıştı? O da sessizdi. Herkesin gözleri aynı noktada, aynı beklentideydi. Özellikle biri. Baron Hilton. Şirkete 25 yılını vermişti. 10 yıldan fazla Hilton Hotels'in CEO'suydu. İmparatorluğu büyütmüş, markayı küresel bir güce dönüştürmüştü. Doğal olarak herkes gibi o da kontrolü devralacağını, babasının mirasını sürdüreceğini düşünüyordu. Ama o gün duydukları bir bomba gibiydi. Conrad Hilton'un son vasiyeti bir servet paylaşımı değil, bir inanç bildirgesiydi. Hayatının son yıllarındaki en büyük tutkusu Conrad N. Hilton Vakfı. Her şeyin merkezindeydi. Vasiyet açıklandığında salonda nefesler tutuldu. Kızı Francesca'ya yalnızca 500 bin dolar, oğulları Eric ve Nicky'ye 100 biner dolar, her bir torununa ise sadece 10 bin dolar bırakılmıştı. Ama servetin ezici çoğunluğu, yani 160 milyon dolardan fazla değerindeki Hilton Hotels hisseleri dahil, vakfa devredilmişti. O %27'lik pay şirketin kontrolünü resmen vakıfa geçiriyordu. Ve vakfın amacı da açıkça yazılmıştı. İstirap çekenleri, yoksulları ve sıkıntı içindekileri rahatlatmak. Özel bir talimatla da özellikle Katolik rahibelerine yardım sağlanacaktı. O an oda sessizliğe gömüldü. Kimse konuşmadı. Baron Hilton'un yüzündeki ifade her şeyi anlatıyordu. Bu sadece bir mali kayıp değildi. Sadık bir teğmen olarak hayatını Hilton markasına adamıştı. Ama şimdi bir kalem darbesiyle babası onu ve tüm ailesini kendi imparatorluklarının dışında bırakmıştı. Artık Hilton Hotels'in en büyük hissedarı bir hayır kurumu olacaktı. Ve Baron Hilton kendi soyadını taşıyan şirkette bile otoritesini kaybetmişti. Hilton ailesi kendi kurdukları hanedanlıkta figüranlara dönüşmüştü. Düşünülemez bir sonuçtu. Ama Baron Hilton sıradan bir adam değildi. Bu NFL'ye meydan okuyup galip gelen adamdı. Ve o günü hatırlattı. Babası ona bir kez şöyle demişti. Engel ne kadar büyükse, savaş o kadar anlamlıdır. Baron Hilton o sözü unutmamıştı. Babasının son kararına meydan okumadan duramazdı. Vasiyetin babasının gerçek iradesini yansıtmadığına inanıyordu. Yaşlılığında çevresindekilerin etkisi altına girdiğini, ailenin pahasına yönlendirildiğini düşünüyordu. Ve o da babası gibi yaptı. Savaşa girdi. Bir dava açtı. Sadece servet için değil, Hilton adının, Hilton mirasının, Hilton ruhunun geleceği için. Ve bu dava Amerikan tarihindeki en acımasız aile savaşlarından biri olarak tarihe geçecekti. Yüzeyde Baron Hilton'un şansı neredeyse sıfırdı. Karşısında babasının vasiyetini savunan devasa bir vakıf ve onu destekleyen güçlü bir hukuk ordusu vardı. Ama Baron bir Hilton'dı. Vazgeçmek onun kanında yoktu. Peki geri dönmesini sağlayan o yüksek bahisli strateji neydi? Bu savaş neredeyse 10 yıl sürdü. Aileyi ikiye böldü. Bazı üyeler Baron'ın yanında durdu. Doğum haklarının haksız yere ellerinden alındığını düşünüyorlardı. Diğerleri ise babalarının son dileğini sorgulamanın manevi bir ihanete dönüşmesinden korkuyordu. Mahkeme salonları Hilton adını bir kez daha manşetlere taşıdı. Gazeteler manşet atıyordu. Milyar dolarlık vasiyet kavgası. Halk bir yandan merakla izliyor, bir yandan da bu zenginlik savaşının ardındaki insan dramını konuşuyordu. Vakıf tarafı kararlıydı. Conrad Hilton'un zihin sağlığının yerinde olduğunu, vasiyetin onun ömür boyu süren Katolik inancının ve yardımseverliğinin saf ifadesi olduğunu savundular. Hilton soyadının artık yalnızca servetle değil, inançla da anılması gerektiğini öne sürdüler. Baron ise başka bir hikaye anlatıyordu. Onun için bu dava sadece para değildi. Bu, kimliğinin ta kendisiydi. Babasıyla arasındaki bağın, Hilton adının özünün yeniden tanımlanma mücadelesiydi. Kendi cebinden milyonlarca dolar harcadı, pes etmedi. Yıl yıl duruşma savaşmaya devam etti. Ve sonunda 1988
Neredeyse 10 yıllık yıpratıcı bir siper savaşının ardından bir uzlaşma sağlandı. Bu, Barron'un stratejik zekasının zaferiydi. Vasiyet teknik olarak değişmedi ama güç dengesi değişti. Vakfa büyük bir pay kaldı. Bu, onu Amerika'nın en zengin hayır kurumlarından biri haline getirdi. Ancak Barron zekice bir madde eklettirdi. Vakfın elindeki hisselerin bir kısmını zamanla satın alma hakkı. Bu hamle tarihe geçti. Baron Hilton, babasının dev vakfına karşı verdiği mücadelede dolaylı yoldan galip gelmişti. Artık şirkette %25 hisseye sahipti. Bu oran, yönetim kontrolü için fazlasıyla yeterliydi. Babasının bıraktığı gölgede değil, kendi tahtında oturuyordu. 10 yıl süren belirsizlikten sonra Baron Hilton artık Hilton İmparatorluğu'nun tartışmasız kralıydı. Artık savaş bitmişti. Baron Hilton elindeki gücü konsolide etti ve şirketi yeniden şekillendirmeye başladı. Ama babasından farklı bir liderdi. Conrad Hilton ellerini kirletmekten çekinmeyen bir otelciydi. Her ayrıntıyla ilgilenir, her köşeyi denetlerdi. Baron ise çağın adamıydı. Bir finans stratejisti, bir marka mimarı. İşin geleceğini sadece temiz otel odalarında değil, yanıp sönen neon ışıklarında görüyordu. O Las Vegas'ın cazibesini fark eden ilk büyük vizyonerlerden biriydi. 1970'te daha önce yaptığı bir hamleyle Las Vegas'taki Flamingo ve International Hotel'i satın almıştı. Babası o zaman bu kararın riskli olduğunu düşünmüştü. Ama Barron haklı çıktı. International kısa sürede Las Vegas Hilton adını aldı ve şehrin simgesi haline geldi. Ve sonra tarihe geçecek bir anlaşma yaptı. Elvis Presley. Baron Hilton, Elvis'i uzun vadeli bir özel anlaşmayla Hilton sahnesine çıkardı. Bu anlaşma yalnızca şarkıcının kariyerini yeniden ateşlemedi. Aynı zamanda Las Vegas Hilton'u dünyanın en gözde eğlence merkezi haline getirdi. 8 yıl boyunca Elvis, Hilton tabelasının altında 600'den fazla kapalı gişe konser verdi. Her gece salon tıklım tıklım doluydu. Hilton artık sadece konaklama değil, bir gösteri demekti. Baron Hilton'un döneminde konukseverlik ve eğlence, tarihte ilk kez kusursuz biçimde birleşti. Otelcilik artık bir hizmet değil, bir deneyim sanatı haline gelmişti. Baron Hilton, zaferinin ardından hız kesmedi. Oyun bölümünü büyütmeye devam etti. Kumarhane işletmeleri artık Hilton markası için dev bir kar kaynağıydı. Las Vegas'ın ışıkları Hilton tabelasının altında her zamankinden parlaktı. Baron, karmaşık kumarhane düzenlemelerini ustalıkla yönetti, babasının otel imparatorluğuna rakip bir oyun imparatorluğu kurdu. Ama o yalnızca eğlenceye değil, markaya da yatırım yapıyordu. Hilton adını dünyadaki binlerce mülkün cephesine taşıdı. Akıllı satın almalar, franchise anlaşmaları, uluslararası ortaklıklar. Artık Hilton sadece bir zincir değil, dünyanın her köşesinde tanınan bir simge haline gelmişti. 1990'lara gelindiğinde Baron Hilton iş dünyasında bir efsaneydi. Babası Conrad mirası kurmuştu. Ama onu modern çağa taşıyan Baron'du. Aile içi savaşları aşmış, tahtını sağlamlaştırmış ve Hilton İmparatorluğunu her zamankinden daha güçlü bir hale getirmişti. Ama o sırada Hilton soyadını taşıyan yeni bir nesil büyüyordu. Ve bu yeni nesil, dedelerinin mücadeleyle yoğrulduğu dünyadan çok uzaktı. Baron'un oğlu Richard Rick Hilton aile otel işine katılmadı. Kendi yolunu seçti. Hilton ve Highland adını verdiği lüks gayrimenkul şirketini kurdu. Beverly Hills'in göz kamaştıran malikanelerinin simgesi haline geldi. Lüksü satıyor, zenginliğin dilini yeniden yazıyordu. 1979'da dedesi Conrad'ın öldüğü yıl, Rick Hilton eski bir çocuk aktris olan Kathy Richards ile evlendi. Kathy'nin ailesi de Hollywood'un köklü isimlerindendi. Kız kardeşleri Kim ve Kyle Richards yıllar sonra The Real Housewives of Beverly Hills dizisinin yıldızları olacaktı. Hilton adı artık yalnızca otellerde değil, televizyon ekranlarında da yankılanıyordu. Rick ve Kathy Hilton, New York ve Los Angeles sosyetesinin parlayan yıldızlarıydı. Medyanın ilgisi hiç eksik olmadı. Aile bir dönem Waldorf Astoria'nın suite'inde yaşadı. Conrad Hilton'un efsanevi otelinde. Sonra Bel Air'de görkemli bir malikaneye taşındılar. Ve o evde
Altınla çevrili bir dünyada Hilton hanedanının dördüncü kuşağı büyüyordu. Paris, Nicky, Baron II ve Conrad Hughes Hilton. Paris ve Nicky, çocukluklarından itibaren ayrıcalığın içinde nefes aldılar. Onlar sadece zengin değillerdi. Onlar Hilton zenginiydi. Soyadları, kapıları açan bir anahtardı. Lüks onların doğum hakkıydı. Güzel, sarışın, özgüvenliydiler. Ama daha da dikkat çekici olan çok genç yaşlardan itibaren kendi imajlarının gücünü anlamış olmalarıydı. Kamerayı kullanmayı, ışıltının nasıl yönetileceğini içgüdüsel olarak biliyorlardı. 1990'ların sonuna gelindiğinde iki kız kardeş artık manşetlerdeydi. New York'un gece hayatının vazgeçilmez figürleri haline geldiler. Özel kulüpler, flaşlar, kırmızı halılar. Bu It Girl çağının başlangıcıydı. Sosyetenin yıldızlarının sinema oyuncuları kadar ünlü olmaya başladığı bir dönem. Paris ve Nicky Hilton, ışıltılı dünyanın poster yüzüydü. Her gece farklı bir davet, her gün farklı bir manşet. Tasarımcı elbiseler içinde, moda dergilerinin kapaklarında, dedikodu sütunlarının başında. Zengin oldukları için değil, Hilton oldukları için ünlülerdi. Ama farkında olmadan aile mirasının yönünü değiştiriyorlardı. Bir zamanlar inanç, disiplin ve çalışkanlıkla inşa edilen Hilton adı artık ışıklar, moda ve şöhretin sembolü haline geliyordu. Kamuoyu için Hilton hikayesi artık yepyeni, büyüleyici bir döneme girmişti. Bir zamanlar sert kurumsal titanlarla, gökdelenlerle ve saygınlıkla anılan bu isim artık kadife iplerle çevrili VIP odaları, ışıltılı partiler ve magazin flaşlarıyla özdeşleşiyordu. Hilton markasının kimliği tarihte ilk kez bu kadar keskin biçimde yön değiştirmişti. Ciddi, disiplinli, sessizce büyüyen bir hanedanlık. Yerini şöhretin, ışıltının ve her zaman sahnede olmanın cazibesine bırakıyordu. Ve bu yeni çağın sembolü Paris Hilton'dı. Baron Hilton bu dönüşümden hiç hoşnut değildi. O eski dünyanın adamıydı. Bir ismin, bir ailenin onurunun titizlikle korunması gerektiğine inanıyordu. Hayatını o isim uğruna mahkemelerde geçirmiş, kontrolü geri kazanmak için savaşmıştı. Ama şimdi torunlarının o adı bir tür kamu eğlencesine dönüştürdüğünü izliyordu. Başlangıçta bu sadece gençlikti. Masum, biraz da anlamsız bir gösteriş gibi görünüyordu. Ama medya farklı bir hikaye anlatmaya başlamıştı. Manşetler artık başarıyı değil, skandalı takip ediyordu. Şımarık varis, parti kızı, Hilton skandalı gibi kelimeler markanın yanına yerleşmişti. Hilton adı artık otellerle değil, gece kulüpleriyle anılıyordu. Ve o andan itibaren Conrad'ın dua et ve sıkı çalış mirası ışıkların altında gölgelenmeye başladı. Ama kimse farkında değildi. Bu sadece başlangıçtı. Çünkü dünyanın kendisi değişiyordu. İnternet yükseliyor, ünlü olmanın tanımı kökten değişiyordu. Artık şöhret çalışarak değil, görünerek kazanılıyordu. Ve Paris Hilton bu yeni çağın doğuşunu temsil ediyordu. Doğal karizması, kameralara alışkın duruşu ve kendini pazarlama becerisiyle modern ünlü kültürünün adeta yüksek rahibesi olacaktı. Bir televizyon prodüksiyon şirketi ona sıra dışı bir fikirle geldi. Zenginliklerini bir kenara bırakıp kırsal Amerika'nın sıradan hayatına karışacaklardı. Bu fikir The Simple Life adını alacaktı. Basit bir reality show gibi görünüyordu ama aslında bir kültürel devrim başlatacaktı. Tam bu sırada başka bir fırtına sessizce yaklaşıyordu. Paris'in eski sevgilisiyle paylaştığı özel bir video çalınmıştı. Ve kısa süre içinde internetin yeni karanlık köşelerinde yayınlanacaktı. İki olay, bir reality show'un lansmanı ve bir seks skandalının patlaması neredeyse aynı anda gerçekleşti. Bir tanesi onu küresel bir süperstar yapacaktı. Diğeri Hilton adının 10 yıllardır inşa edilen itibarını sarsacaktı. Yeni bin yılın şafağında Conrad Hilton'un demir iradesiyle ve Baron Hilton'un zekasıyla inşa edilen imparatorluk artık bambaşka bir dünyanın sahnesindeydi. Hilton ismi bir zamanlar kalite, zarafet ve kurumsal güvenin simgesiydi. Şimdi ise internet çağının yeni tanrıları, şöhret, dikkat ve gösteriş tarafından yeniden tanımlanıyordu.
Hilton markası artık yönetim odalarından değil, gece kulüplerinin VIP bölümlerinden ve bir ev kamerasının grenli görüntülerinden dünyaya yayılan bir fenomene dönüşmüştü. Baron Hilton bir zamanlar mahkeme salonlarında ailesinin şirketini kurtarmıştı. Ama şimdi karşısında çok daha zorlu bir dava vardı. Kamuoyunun mahkemesi. Ve bu mahkemenin hükmü kesindi. Hilton adı artık sadece bir soyadı değil, bir kültür ikonuydu. 1903'ün sonlarında fırtına patladı. Reality şovu The Simple Life'ın premierinden sadece birkaç hafta önce Paris Hilton'un 3 yıl önceki eski erkek arkadaşı Rick Salomon ile çektiği özel bir video internete sızdırıldı. Henüz böylesi sızıntıların alışıldık hale gelmediği bir çağdı bu. Ve olay tam anlamıyla bir bomba etkisi yarattı. Yüzyılın en büyük otellerini, başkanları ve kraliyetleri ağırlayan Hilton adı, şimdi yeni doğan internet çağının en çok aranan kelimesiydi. Ve en utanç verici nedenlerle. Aile derin bir utanç içindeydi. Bu yalnızca mahremiyetin değil, bir soyadının da ihlal edilmesiydi. Bir hanedanın gururu, küresel bir gösteriye dönüşmüştü. Herhangi bir başka genç yıldız için bu, kariyerin sonu olurdu. Ama Paris Hilton için tam tersi oldu. Binli yılların başındaki tuhaf medya simyasında bu skandal onun roket yakıtıydı. Ve The Simple Life'ın lansmanıyla birleşince medya çılgınlığı eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. The Simple Life anında büyük bir hit oldu. Konsept zekiceydi. Paris Hilton ve en yakın arkadaşı Nicole Richie kredi kartlarından ve cep telefonlarından mahrum bırakılıyor, Arkansas'ın kırsalında bir çiftçi ailesiyle yaşamaya gönderiliyordu. Bu iki dünyanın çarpışmasıydı. Bir yanda zengin, dünyadan habersiz iki sosyetik kız, diğer yanda sade, emekçi bir Amerikan ailesi. Paris rolünü mükemmel oynadı ya da belki de hiç rol yapmadı. Kendini aptal yerine koymayı, masum bir şaşkınlıkla "Walmart nedir?" diye sormayı bildi. Minik Chihuahua'sı Tinkerbell çantasından başını uzatıyor, o da "That's hot" ve "Loves it" gibi ifadeleriyle yeni bir dil yaratıyordu. Bu sadece bir karakter değil, bir arketip doğuşuydu. Paris Hilton, ünlü olmanın ünlüsü kavramının canlı vücut bulmuş haliydi. Ne şarkıcıydı, ne oyuncu. Ama bir anda dünyanın en tanınan yüzlerinden biri haline geldi. O artık bir insan değil, bir markaydı. Yeni medya çağının ilk büyük ürünü ve en parlak aynası. Dünya ondan doyamıyordu. Paris Hilton her yerdeydi. Her dergi kapağında, her talk show'da, her kırmızı halıda. Bir parfüm serisi başlattı. Milyar dolarlık bir imparatorluk doğurdu. Bir pop albümü çıkardı. Bir kitap yazdı. Ve dünya genelindeki gece kulüplerine yalnızca görünmek için bile astronomik ücretler talep etti. Artık o bir sosyetik değil, bir fenomendi. Britney Spears, Lindsay Lohan gibi diğer genç yıldızlarla birlikte paparazzilerin en gözde hedefi haline geldi. Ama her flash patlamasının gölgesinde bir karanlık vardı. Hayatı giderek bir sabun operasına dönüşüyordu. Sarhoş araç kullanma tutuklamaları, bozulan nişanlar, bitmeyen skandallar. Ve sonunda 2007'de şartlı tahliyesini ihlal ettiği için 45 gün hapis cezası aldı. O gün televizyonlar aynı görüntüyü yayınladı. Paris Hilton ağlarken polis aracına bindiriliyor. Bir zamanların parti kraliçesi şimdi soğuk metal parmaklıkların arkasına götürülüyordu. Bu halkın gözünde sembolik bir andı. Bir devrin kapanışı gibiydi. Küçük zengin kız sonunda cezayla tanışıyordu. Ve Hilton adı bir kez daha manşetlerdeydi. Ama artık başarı değil, şöhretin bedeli yüzünden. Belayır tepelerindeki sessiz malikanesinde yaşlı Baron Hilton televizyon ekranına baktı. Ona göre Hilton adı yalnızca bir marka değildi. Bir anlamdı. Bütünlük, zarafet, mükemmellik. Ama artık o kelime bambaşka bir şeyi çağrıştırıyordu. DUI tutuklamaları, magazin manşetleri ve "That's hot." Bir ömür boyu üzerine titrediği itibar, torunlarının elinde şöhret oyununa dönüşmüştü. Baron Hilton için bu sadece bir hayal kırıklığı değil, kendi soyadının anlamının elinden alınmasıydı. Şirket ayrı bir yapıydı, evet, ama isim aynıydı. Ve o isim, Conrad'ın tozlu New Mexico kasabasında dua ederek başlattığı hikayenin üzerine inşa edilmişti.
Şimdi o miras sanki bir flash patlamasında buharlaşıyordu. Bu sadece bir nesil farkı değildi. Bu bir uçurumdu. Hilton olmanın anlamı kökünden değişmişti. Barron'un içindeki hayal kırıklığı sonunda bir karara dönüştü. Hayat boyu tanık olduğu şey netti. Hazır servet, karakteri zayıflatıyordu. Miras bir kutsama kadar bir lanet de olabiliyordu. Ve Baron Hilton tıpkı babası gibi yönünü tekrar hayırseverliğe çevirdi. Servet sadece bir soyadı güçlendirmemeliydi. İnsanlığa hizmet etmeliydi. 2007 aralığında Fortune dergisi bir manşet attı. Baron Hilton, servetinin %97'sini bağışlıyor. O zaman 80 yaşındaydı. Kendinden emin bir ifadeyle babasının yolundan gideceğini açıkladı. Ölümünden sonra 2,3 milyar dolarlık servetinin sonradan 4,5 milyara büyüyecek kısmının tamamını Conrad N. Hilton Vakfı'na bırakacaktı. Bu tek hareket vakfın varlıklarını ikiye katladı ve Hilton ailesine yalnızca %3 kaldı. Bir bakıma bu bir mesajdı. Hilton olarak doğmak, milyarlar beklemek demek değildir. Baron, babasının felsefesini yankıladı. Babam mirasının %97'sini vakfa bıraktı. Servetin kalıcı olmasına değil, çalışmanın gücüne inanırdı. Ve ardından kendi cümlesini ekledi. Soğuk ama dürüst bir itiraf gibi. Servet, yıkıcı bir güç olabilir. Dünyanın geri kalanı için bu açık bir mesajdı. Ve medyanın anlatısı hızla şekillendi. Paris Hilton, dedesini o kadar utandırdı ki, o da ailesini servetten mahrum bıraktı. Baron Hilton sonraki 12 yılını sessizce geçirdi. Vakfın başkanı olarak dünyanın dört bir yanında temiz su, evsizlikle mücadele ve afet yardımı projelerini destekledi. Ve 2019 Eylül'ünde tıpkı babası gibi 91 yaşında hayatını kaybetti. Vasiyeti harfiyen yerine getirildi. 4,5 milyar dolar Conrad N. Hilton Vakfı'na aktarıldı. Bugün vakfın değeri 7 milyar doları aştı ve hala Katolik rahibeleri, yoksullar ve savaş bölgelerindeki yardımlar için çalışıyor. Hilton hanedanı ironik bir şekilde başladığı yere geri dönmüştü. Servet değil, hizmet. Peki ya o tüm fırtınayı başlatan kız? Paris Hilton. Onun hikayesi de beklenmedik bir dönüş yaptı. 2010'lara gelindiğinde o eski parti kızı imajı yavaş yavaş sönmeye başladı. Paris Hilton artık sadece bir magazin figürü değildi. Kendi markasını kurdu. Parfüm zincirleri, kozmetik serileri, mağazalar, DJ performansları. Hepsi milyar dolarlık bir portföy oluşturdu. Ama asıl dönüşüm 2020'de geldi. YouTube'da yayınlanan This is Paris belgeseliyle dünyaya maskesinin ardındaki gerçek yüzünü gösterdi. İlk kez o kamera şöhretin arkasındaki kırılgan insanı gösterdi. Paris, o çok konuşulan seks kasetinin bıraktığı travmayı anlattı. Ve daha da sarsıcı olanı, ergenlik yıllarında gönderildiği sorunlu gençler için yatılı okullarda uğradığı şiddeti ifşa etti. Fiziksel, duygusal ve psikolojik istismar. Ve hepsi sessizce saklanan bir geçmiş. Aptal, ilgisiz parti kızı imajı aslında bir kalkanmış. Dünyanın acımasız yargılarına karşı kurduğu bir savunma. Ve o kalkanı artık bırakmaya hazırdı. Bugün Paris Hilton, yasalar önünde çocuk istismarına karşı reform için mücadele eden bir aktivist. Kongrede konuşuyor, kampanyalar yürütüyor ve geçmişteki acılarını başkaları için umut haline getiriyor. Evli, anne, girişimci ve artık sessizce güçlü bir kadın. Milyarlarca dolar miras almadı. Ama belki de ailesinden alabileceği en değerli şeyi aldı. Yeniden inşa etme gücünü. Yüzyılı aşkın süredir süren bu hikaye aslında tek bir soruya dönüyor. Bir ismin değeri nedir? Conrad için o isim ter, inanç ve çelik disiplinle yoğrulmuştu. Baron için sorumluluk ve ahlakla korunması gereken bir emanetti. Ve Paris için o isim yıkımdan doğan yeniden bir buluştu. Hilton hanedanı, bir soyadı, iki miras. Biri otellerde, biri kalplerde. Ve ikisi de aynı kökten doğdu. Bir insanın dünyada iz bırakma arzusu.
Peki sonunda? Hilton isminin gerçek anlamı nedir? Tanrı'ya ve temiz bir odanın gücüne inanan bir adamın çelikle, terle ve inançla kurduğu bir imparatorluk mu? Yoksa sessizce dünyadaki acıları hafifletmek için çalışan 7 milyar dolarlık bir vakfın ardındaki görünmez el mi? Belki de artık kimsenin adını bilmediği bir vakfın tabelasında hala o soyadını taşıyan unutulmuş bir dua. Ya da belki hikaye bambaşka bir yerde saklı. O metanetli, saygıdeğer ismi alıp onu saf şöhretin küresel bir markasına dönüştüren ve sonra o şöhreti kendi travmasından doğan bir savaşta adalet için bir silaha çeviren kadında. Paris Hilton. Belki Hilton hikayesi bir düşüş değil, bir patlama. Bir zamanlar tek bir şeyi, sarsılmaz Amerikan hırsını temsil eden bir isim, artık aynı anda her şeyi temsil ediyor. Eski dünyanın zarafeti ve yeni dünyanın kaosu. Hayırseverlik görevi ve magazin skandalı. Kutsal bir inanç ve boş bir spot ışığı. Cesaret ve gösteriş. Ve belki de Hilton hanedanından çıkarılacak en sert ders şudur: bir ismi miras alamazsınız. Bir ismi sadece ne anlama geldiği için savaşarak var edebilirsiniz. Ve Hilton ismi her kuşakta yeniden doğmak zorunda kalan o anlamın kendisidir.